Antik Yunan ve Mısır'da fahişelik, pek çok medeniyetin aksine tabu veya yalnızca bir yoksulluk göstergesi olarak kabul edilmemiştir. Aksine her iki toplumda da fahişelik belirli bir düzeyde kutsal bir statüye sahipti. Özellikle dini ve toplumsal işlevlerle iç içe geçmişti. Bu toplumlarda cinsel hizmet veren kadınlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda ritüel anlamda da önemli bir yere sahipti. Antik Yunan'da fahişelik özellikle hetaira adı verilen yüksek statüdeki fahişelerle ilişkilendirilirken, Mısır'da ise kutsal tapınaklar ve tanrılara adanmış kadınlar aracılığıyla benzer bir dini ilişki mevcuttu. Antik Yunan'da fahişelik, özellikle hetaira olarak bilinen kadınlar aracılığıyla önemli bir kültürel rol üstlenmiştir. Hetaira, sadece cinsel hizmet sunmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel, entelektüel ve sosyal işlevleri olan kadınlardı. Bu kadınlar genellikle aristokratlardan veya yüksek sınıflardan gelen eğitimli ve sanatçı kişiliklerdi. Yunan toplumunda hetairalar felsefi sohbetler yapar, politik meseleler hakkında tartışmalara katılır ve zaman zaman sanatçılara ilham kaynağı olurlardı. Onlar halk arasında fahişe olarak bilinse de aslında daha derin ve çok boyutlu bir kimlikleri vardı. Antik Yunan'ın önde gelen filozoflarından Sokrat'ın öğrencisi olan Alsibiyades'in Hetaira Phrynia'ya olan derin ilgisi, fahişelik ile entelektüel kültür arasındaki bağlantıyı pekiştiren bir örnektir. Phryne, aynı zamanda bir sanatçıya ilham vermiş ve çeşitli felsefi tartışmalarda yer almıştır. Bu tür kadınlar sadece birer seks işçisi değil, aynı zamanda yüksek sınıfın entelektüel yaşamının bir parçasıydılar. Mısır'da da benzer şekilde fahişelik dini bir rol üstlenmişti. Antik Mısır'da özellikle tapınaklarda görev yapan kadınlar arasında cinsel hizmet verenler vardı. Bu kadınlar harem veya temple prostitution adı verilen dini ritüellere katılırlar ve tanrıça Hathor gibi aşk ve bereket tanrılarına adanmışlardı. Fahişelik burada tanrıların göğsünden akacak olan bereketin ve bereketin Mısır topraklarına yansımasını sağlayan bir ritüel olarak görülüyordu. Tanrıçaların tapınaklarında cinsel hizmet kutsal bir görev olarak kabul ediliyordu. Tapınak fahişeleri halk arasında bazen tanrıça köleleri olarak bilinirlerdi ve fahişelikleri cinsel bir ilişkiyi sembolik olarak Tanrı ile insan arasındaki bağ olarak görüyordu. Bu kadınlar Tanrı'ya adanmış oldukları için kutsal bir görev üstlenmiş sayılırlardı. Her iki medeniyetin toplumsal yapılarında da fahişelik dini bir vazifeyle ilişkiliydi ve kadınların cinsel hizmetleri toplumsal ve ritüel gereksinimler doğrultusunda değerli kabul edilirdi. Antik Yunan ve Mısır'da cinsel hizmetin bedensel ve fiziksel yönü o toplumlar tarafından yalnızca bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda toplumun devamı ve manevi düzenin sağlanması açısından da önemli bir işlev olarak görülüyordu. Bu, fahişelik mesleğini sadece bir geçim kaynağı ya da ahlaki bir sapkınlık olarak değil, toplumsal bir görev ve dini bir kutsallık olarak algılayan bir perspektife işaret eder. Mısır'daki tapınaklarda fahişelik, kadınların erkeklerle ilişki kurarak tanrıların dünyasına bağlandığı bir ritüeldi. Bu tür ritüel ilişkiler bazen doğrudan bereketin sağlanması, bazen de tanrıların ilahi gücüne dokunabilmek adına yapılan bir eylem olarak görülüyordu. Mısır'da fahişelik, tanrısal güçle birleşme arzusunun bir göstergesiydi. Bazı durumlarda Mısır'da tapınaklarda görevli fahişeler kendi toplumlarında saygınlık kazanmışlardır. Çünkü onların cinsel hizmeti sadece bireysel tatmin için değil, tanrılarla iletişim kurma amaçlıydı. Ayrıca fahişelik aynı zamanda kadınların toplumdaki dini rolünü pekiştiren bir işlev görüyordu. Antik Yunan'daki fahişelik hem sosyal statü hem de entelektüel başarıyla birleşen bir unsurdu. Hetairalar bazen toplumda aristokratlardan daha yüksek saygı görebilirdi. Bunun nedeni bu kadınların sadece cinsel hizmet vermeleri değil, aynı zamanda toplumsal anlamda önemli konuşmalar yapmaları
filozoflarla tartışmalara katılmaları ve kültürel etkinliklerde bulunmalarıydı. Bu kadınlar zaman zaman önemli insanlara ilham kaynağı olmuş ve eserler üretmelerine yol açmışlardır. Yunan toplumunun ahlaki çerçevesi içinde bir kadının fahişe olması yalnızca fiziksel bir meslek olarak görülmüyordu. Aynı zamanda toplumsal değerleri yansıtan ve belirli bir seviyedeki bilgiye sahip bir kadın olmayı da içeriyordu. Fahişelik, her iki kültürde de toplumsal sınıfları geçici olarak aşma gücüne sahip bir olguydu. Hetaire olan kadınlar, yoksulluktan veya alt sınıflardan gelmiş olsalar da, yüksek sınıflardan bireylerle etkileşim kurarak sosyal statülerini yükseltebilirlerdi. Mısır'da ise tapınak fahişeleri, dini görevleri ve tanrıların onayını kazanarak toplumda saygın bir yer edinebilirlerdi. Fahişelik, bazen bir kadının toplumsal statüsünü güçlendiren, saygınlık kazandıran bir yol haline gelebiliyordu. Ancak bu yüksek statü sadece din ve kültürle değil, aynı zamanda devletin de onayını almış bir yapıydı. Yunan ve Mısır toplumlarında fahişelik yasalarla düzenlenmişti. Her iki kültür de fahişeliği suç saymamış, aksine bunu dini ritüellerin bir parçası olarak kabul etmişlerdi. Bunun yanında her iki toplumda da fahişeliğin kutsal bir statüye sahip olması, halkın fahişe kadınlara olan bakış açısını farklı bir düzeye taşımıştır. Fahişelik, yalnızca fiziksel ve cinsel bir hizmet sunmaktan çok daha fazlasıydı. O dönemde bir kadının toplumsal yerini belirleyen, bazen de dini bir sorumluluk taşıyan bir işlevdi. Sonuç olarak, Antik Yunan ve Mısır'da fahişelik, sadece bir cinsel meslek değil, toplumun dini ve kültürel yapılarıyla iç içe geçmiş bir olguydu. Her iki toplumda da fahişelik önemli bir sosyal ve dini işlevi yerine getiriyordu. Bu, fahişeliğin kutsal bir görev olarak kabul edilmesini sağlayan faktördü. Bu kadınlar sadece bedensel hizmetleriyle değil, aynı zamanda toplumsal düzeni sağlayan, tanrılarla iletişim kuran ve kültürel bir rol üstlenen figürler olarak görülüyordu. Fahişelik, Antik Yunan ve Mısır'da hem bedensel hem de manevi bir rol taşıyan kültürel ve dini yapının bir parçası haline gelmişti. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.